Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam ölçülü, tam kıvamında yaprak sarması tarifi paylaşıyor olacağım. Bu sarma bağımlılık yapıyor, kapış kapış gidiyor. Bir kere tadına baktığınız zaman kendinizi durduramayacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz yaprak sarmasının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 1 kilo salamura yaprağı kullandım. Daha önceden hazırlamış olduğum salamura yapraklarını bidondan çıkartıyorum. Aralarını açarak büyüklerinin içerisine koyuyorum. Aralarını açtığımız zaman içerisine koymuş olduğumuz tuzlardan da yaprakları arındırmış olacağız. Bir kilo salamura yaprağını leğenin içerisine koydum. Oldukça tuzlu bir yaprak. Bu yüzden bol suyu döküyorum ve 2-3 saat boyunca bu şekilde bekletiyorum. İsterseniz yaprakları suda bekletme işini akşamdan da yapabilirsiniz. Ben 4-5 saat boyunca bekletiyorum ve 2-3 defa duru suyla tekrar yıkıyorum. Böylelikle fazla tuzlu suyundan tamamen arındırmış oluyoruz. Aksi halde yapraklarınız tuzlu olur. Suyun içerisinde bekletmiş olduğum yaprakları avucumun içiyle çok hafif hareketlerle sıkıyorum, başka bir kabın içerisine koyuyorum. Daha sonra tekrar duru suyun içerisine koyarak burada da bekletme işlemini gerçekleştiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 3-4 defa suyun içerisinde bekletip sıkmış olduğum yaprakları son defa suyun içerisinden alıyorum. Sıkarak başka bir kabın içerisine koyuyorum. Yaprak sarmamızın iç harcını hazırlıyoruz. 3 su bardağı pirinci güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Diğer malzemeleri koyacağımız kasenin içerisine koydum. 3 adet kuru soğanı küçük küçük doğradım. Sırasıyla diğer malzemeleri koyuyorum. 3 dal yeşil soğan. Sarmanın iç harcına ben yeşil sarımsak kullandım. Bunun için 4 dal sarımsak kullanıyorum. Yeşil sarımsakları küçük parçalar halinde doğruyorum. Bunu da iç harcın içerisine koyuyorum. İsterseniz 2 diş sarımsak da koyabilirsiniz. Bir demet küçük küçük doğramış olduğum maydanozu ekliyorum. Bir demet küçük küçük doğramış olduğum yeşil naneyi ekliyorum. Bir demet dereotu, bir adet orta boy domatesin kabuklarını soydum, küçük küçük doğradım. Onu da iç harcının içerisine ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasını da ekliyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, daha sonra 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şekerini de ekliyorum. Bir adet limonu güzelce içerisine sıkıyorum. Ben baharat olarak bunları tercih ettim. Sizler istediğiniz baharatı sarmanızın içerisine koyabilirsiniz.
Ekşiliği biraz daha fazlalaştırmak için 1 yemek kaşığı nar ekşisi koyuyorum. Nar ekşisi sarmamızın lezzetine lezzet katacak. 1 su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Kullanacağımız bütün malzemeler bunlar. Bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İç harcımız ve yapraklarımız hazır. Sıkmış olduğum yapraklardan bir topunu alıyorum. Bir yaprağı çıkartarak uç kısmındaki sap kısmını alıyorum. Damarlı kısmı dışa gelecek şekilde tahtanın üzerine koyuyorum. Uç kısmına 1 tatlı kaşığı iç harcından ekliyorum. Kenar kısımlarını içeriye doğru katlayarak uç kısmından başlayarak rulo haline getiriyorum. Bu aşamada yapraklarınızı çok fazla sıkı sarmayın. Aksi halde pirinçleriniz dışarı çıkacak ve patlamalar olacak. Uç kısmından çıkartmış olduğumuz saplı bölümü de kesinlikle atmıyoruz. Bunları da tencerenin taban kısmına koyacağız. Sarmalarınızı isterseniz bu şekilde tek tek sarabilirsiniz. Ya da yapraklarınızın hepsini tezgaha açarak iç harcını koyup da sarabilirsiniz. Hangi aşama sizin için kolayınıza geliyorsa ve pratikse o şekilde çalışın. Ben genelde bütün yaprakları tezgahın üzerine açarım, iç harcını da koyduktan sonra sararım. Böylesi daha pratik ve daha hızlı oluyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yaprakların hepsini bu şekilde sardım. Yırtılmış olan yaprakları da bir kenara ayırdım. Onları tencerenin taban kısmında ve üst kısmında kullanacağım. 1 adet limonu da dairesel olacak şekilde kestim. Tencerenin taban kısmına ayırmış olduğumuz sap kısımlarını koyuyorum. Daha sonra sarılamayacak yırtık olan yaprakları da tencerenin taban kısmına yayıyorum. Tencerenin kenar kısımlarında boş bırakmıyoruz, o kısmında da yaprak sarkıtıyoruz. Bu sayede sarmış olduğumuz bütün yaprakların üzerini ve kenarlarını kapatmış olacağız. 1 adet limonu dairesel şekilde kesmiştim. Kabuk kısımlarını çıkartıyorum. Aksi halde sarmanızda bu kabuklar acılık yapabilir. Kabuklarını çıkartmış olduğum limonu taban kısmına yerleştiriyorum. Artık yapraklarımızı dizebiliriz. İlk sırayı kenarları dışarıya bakacak şekilde diziyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sarmaların ikinci sırasını da yatay olacak şekilde dizeceğim. Böylelikle bir dikey bir yatay olarak diziyorum. Tencereyi ters çevireceğiz, sarmalarımız daha güzel gözükecek. Sarmış olduğumuz bütün yaprakları bir dikey bir yatay olacak şekilde sıraladık. Tencerenin kapağını kapatmadan önce yarım su bardağı zeytinyağını da sarmaların üzerine döküyorum. İçerisine 2 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Yaprakların üzerinde sadece suyu görmeniz yeterli. Bu su bizim için yeterli olacak. Daha sonra kenar kısımlarındaki yaprakları içeriye doğru kapatıyorum. Boşta kalan kısmını da fazla yaprakla kapatıyorum. Sarmaların üzerini tamamen kapatmış olduk. Yaprakların açılmaması için servis tabağını da üzerine koyuyorum. Tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyoruz. Kaynadıktan sonra ocağımızın küçük bölümünü en kısık ateşe getiriyoruz. Burada tamamen suyunu çekinceye kadar pişireceğiz. 20 dakikanın sonunda tencerenin kapağını açıyorum.
Ağız kısmına koymuş olduğum servis tabağını alıyorum. Artık bu aşamadan sonra sarmalar tamamen suyunu çekinceye kadar pişireceğiz. Sarmalarımız güzel bir şekilde pişti. İçerisinde de hiç suyu kalmadı. Kapağını kapatıyorum, tamamen soğuması için kenara alıyorum. Bu sarmayı isterseniz ılıdıktan hemen sonra servis edebilirsiniz ya da ertesi gün tamamen soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Ağız kısmına koymuş olduğum yaprakları alıyorum. Sarmaların üzerine kapatmış olduğumuz fazla yaprakları da tencerenin kenar kısmına çıkartıyorum. Sarmalarımızı servis edeceğimiz tabağı tencerenin ağız kısmına getirerek ters çeviriyoruz. Sarmamızın etrafına sarmış olduğumuz yaprakları üzerinden alıyoruz. Tabii ki alt kısmına bırakmış olduğumuz limonları da temizliyoruz. Sizlere bir de bu sarmanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Tadına doyamayacağınız, bağımlılık yapacak gerçekten çok lezzetli yaprak sarmamız oldu. Üzerine biraz da limon sıkıyorum. Gerçekten o kadar lezzetli oldu ki anlatamam. Daha sunum aşamasında bile yaprak sarmaların yarısını bitirdik. Yapraklarımızın iç harcı da gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tam kıvamında, tam ölçülü yaprak sarmamızı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Biz bu leziz yaprak sarmalarımızın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.